Herkese merhaba arkadaşlar. Barış Sitesi'niz. Şu halimde bu canavarı görüyorsunuz. Test sürüşü yapacağım ama bugünkü olayı şu an bir arkadaşım var. Mert diye bir araba aldı kendine. Lexus IS 250 idi galiba. Ona bir bakacağız. Bir de garajları varmış arabaların önünde, yani evlerin önünde boş yer varmış. Benim de arabayla uğraşacağım şeyler vardı. Arabanın oksijen sensörünü çıkarmayı düşünüyorum. Temizleyip yeni takacağım. O yüzden davet etti, oraya gideceğim. Gitmişken de bunu dün bitirdim bu arada. Bunu da diyorum bir test ederim, olmadı orada. Açık alanda. Evde biraz denedim ama çok olmadı. Drone çok iyi oldu bu arada ya. Uçması falan çok iyi. Dün konfigürasyonla alakalı bayağı bir 2-3 saatimi harcadım. Ama değdi. Vallahi arabanın bir sıkıntısı yok aslında da. Buradaymış araba, bak. Yapayım burada. Bir sıkıntısı yok. Şu oksijen sensörüyle alakalı bir durum var. Onu da halledeceğim. Dediğim gibi oksijen sensörüyle alakalı bir şey var. Galiba yerine getirmiyor. Bazen de check engine light hatası veriyor. Hatta şu anda verdi araba. Göstereceğim. Şu an check engine light hatası ve cruise hatası var. Bunu araştırdığımda P0120 idi galiba. Tam hatırlamıyorum. Öyle bir hata veriyor. O da işte Bank One diyor mesela. Hangi oksijen sensöründe hata olduğunu söylüyor. Neyse ben şimdi yola çıkayım, gideyim orada. Daha iyi bakarız arabaya. Şu drone işinden bahsedecek olursam, drone'u yaklaşık 2-3 ay önce başladım. Yeni bitirebildim işte, yurt dışına, Türkiye'ye de gittim bu sırada. Bir tane data kablom eksik diye konfigürasyonunu yapamamıştım. Data kablosunu da Türkiye'den getirdim bu arada. Dün 2,5 saat uğraşlarımın sonunda bitirdim. Yani konfigürasyonu hallettim yani. Transmit controller'la drone'u kontrol edebiliyorum. Drone'un bütün ayarları, pervane dönüşleri falan hepsini hallettim. Daha önce hiç yapmadığım iş olduğu için bayağı uğraştırdı. Ama çok zevkliydi. Sonunda böyle çalıştığını görmek çok güzel. Bu sabah da denedim. Dün çünkü pervanelerini takmamıştım. Pervaneleri takmadan bir denemiştim. Simülasyon var. Drone simülasyonları. Onlarla falan uğraşmıştım. Biraz yine biliyorum ama yine çok değil. Alışmak lazım o hassasiyetine. Gerçek hayatta farklı oluyor. Kardeşim ne haber? Bekle dur geleyim. Paket yok ki. Kayış erişim. Alırım buradan. Çok fena duruyor ha. Harbi mi? Hatta çok bir bilgim yok. Daha bu ikinci falan olacak da. Sert duruyor. Altına bir şeyler çıkıyor. Aynen. Bir yastık istiyor altına. Yeni insan sava araçlarımız. Sen savaştın. Kalibrasyonunu yaptın mı? Yaptım kanka da şey ya. Niye geri çekiyor? Kullanmak istedim. Yok bence yük eşitsizliği bir şeydir var. O da olabilir. Biraz daha böyle bağlamam lazım. Kontrolleri biliyorsun zaten, ileri gerileri. Bu gaz bu şey de. Hani direkt kaldırma. Açık alan olsa biraz daha güvenli şey yaparsın da bunu arabaya bilmiyorsun ya. Bence direkt kaldır. Ben kaldırırım da indiremiyorsun. Başka yere gider ya. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? İndir. Kaldığı aşağıya indir. Ne demek lan? Neyse bu kadar. Bugünlük şov. Tıkmayalım daha yeni yaptık. Bak görüyor musun, oksijen sensörü ikisi de burada yan yana. Biri arkada biri orada. Biri bank 1, biri bank 2. Şundan geçen böyle bir hafif bir dumanımsı bir şeyler gördüm. Ki şunu da düşünüyorum mesela. Ben bunu değiştirdim. Power steering pump. Önceden bu yağ akıtıyordu. Bu yağ akıttığı zaman nereye gidiyor? Direkt tam üstüne gidiyor. Şeyin üstüne. Muhtemelen dolayı yapmış olabilir. Bakacağım şimdi açınca. Sökebilirsek. Bir oksijen sensörü burası dedin. Bir tane burada, bir tane de aşağıda var bir tane. Ha aşağıda. Şurada. Arkada. Bence de onu temizlesen iş görür ya. Bakacağım ya. Ama çok boktan yerdeymiş. Değil mi? El plakayı da takmış.
Arkadaşın Lexus bu. Gel biraz. Şu anda kutuplardayım. Lacivert ya, ben siyah zannediyordum. Lacivert yandan bakınca siyah. Ya bu arabada bak, her tarafı kapalı ya. Ya Bu ne yok lan? be. Ne olabilir? Oksijen sensörü. Baksana oradan geliyordum ha. Bende de böyle bir şey vardı. Oraya bir yerden yağ damlıyor muhtemelen. Orası da çok sıcak olduğu için. Ya damlamasın. Direkt oksijen sensörü. Değil mi? Bende de vardı o önüm şeyden dolayı. Ay, Steering pump'tan dolayı. Ama yağ nereden geliyor ona bakmak lazım. Kurtarın abi diyor. Araba da çok sıcak değil aslında ya. Daha yeni çalıştı ya. Çok bir şey değil ya, oksijen sensörü. Yanmasın. Hayır. Ya Tesla Taylan. Ya Tesla bozulmadı. Vallahi öyle kanka. Muhtemelen bak kendinden şey var, akıtıyor. Yağ akıtıyor. Muhtemelen üstüne damlıyor. Ya şey denedim. Oksijen sensörünü çıkarmayı denedim ama çıkaramadım. Biraz daha sıkıntılı. Onu daha böyle sakin bir yerde uğraşacağım bayağı. Öyle çıkaracağım. Şimdi arkadaşım bir tane şurada komu şeyi var, pardon. Insignia'sı var. Opel, Holden. Ona bir bakacağız şimdi. Bakar kanka seninkini istiyorsan. Hadi bakalım. Öyle. Bu da Merton'un arabası. 2007 model. Biraz hor kullanılmış ama güzel araba. Daha yeni ya. Kaç model bu? 2015. Belli belli. Temiz yani. Kaça aldın bunu? Bunu 6'ya aldım. Çok iyi 8'e ya. mal oldu. Öyle bir şeyler. Ama daha masrafı var yani. Alırken ne sıkıntısı vardı ki? O dift arka şey dediğimiz yer vardı. Ama daha yapmadın onu. Bak Cool Star'da bak istersen. Ver bakayım. Bir dakika, ne var bunda ya? Direkt pipe yani, şey yok, muffler yok. Çok iyi, vallahi çok iyi ses. Şey çok problem bence yani. Coolant yerini göremiyorsun mesela. Ha, ne kadar olduğunu için. Aynen. Aynen, şeffaf yapmamışlar. İçe hani kendisi şeyi uyarıyı vesaire her şeyi veriyor. Veriyor, Lastik aynen. basıncına kadar. Çok iyi. Ama ne bileyim hani ilk geldik buraya Yaris'lerden, Beyni Eko'lardan burada. Ha. alıştık artık. Gel bir tur atalım mı? Olur. Kolonya ister misin? Olur valla. Limon mu bir de? Eyüp Sabri Sen Tuncer. var ya. Türkiye'den ben de getirdim, yemin ediyorum, mükemmel bir şey. Bu da zaten Auburn'da. Şimdi Emirhan'ın neydi bu? Holden Insignia'ydı değil mi? Evet VXR. Ve XR'ını bir deneyelim. Sesi çok iyi. Direkt arkada straight pipe var. Hiç muffler falan uğraşmamış. Alırken mi böyleydi yoksa? Alırken böyle. Değil mi? Sesi çok iyi. Ha, bu araba dediğim biraz sesli olacak böyle ya aslında. Bir de burada çok şey değil. İllegal değil öyle şeyler herhalde. Çok bir şey yapmıyorlar. Ya şöyle ben mekaniğe gittim. Direkt egzoz sistemini gördü işte. Ya bu yasal değil ama dedi kimse lift kullanmıyor dedi. O yüzden Değil mi? önemli değil dedi. Bakalım ya, ben de muffler'ı değiştirmeyi düşünüyorum. Ya ben de söküp direkt normal takacağım ama. Bence senin arabanı direkt Avustralya'da tek yapabiliriz ya. Harbi mi? Aynen. Şurada sola direkt küçük bir bakalım ya. Çok da sıkıntıya sokma kendini şimdi. Ya belli ediyor zaten yani. Ama iyi fiyat almışsın, 6000 yani. Burada zaten sen de biliyordursun. Bu arabaları aldığın fiyatla bitmiyor ya. Sürekli üstüne bir harcama Değil mi? yapman gerekiyor. Mekaniğe gittiğimde mekanik direkt şey diyor. Hedek kanka. Değil mi? Lübenizler özellikle. Sıkıntı. Şey en iyisi sen bileceksin, biraz anlayacaksın bu işlerden. Evet evet. Kendin çözeceksin sıkıntıyı. Ya Türkiye'de ben çok gidiyordum mesela abi, klima için bir iş yerine 3-4 defa gitmişimdir bir tane klima için yani. Adam şeyi sıkmamış ya, klimanın yanında pulley derler ya, böyle dönen muhabbet. Ya bu- Onu sıkmamış, yolda fırladı gitti önümden yani. Ya usta bulmak bile çok zor yani. Sıkıntı ya. Memlekette. Türkiye'deki gibi iyi.
rahat yani motor, anladın mı? Bana mısın demiyorum. Bir de manuel olacak bu böyle. Bir gün İslam ne yapalım? Mert, sen, ben, başka arkadaşlar varsa onlar da Newcastle'a doğru bir çıkalım. Ben sana net o kafadayım, ben de yol yapalım böyle. Newcastle dışında bir yol daha var benim bildiğim ve sürekli oraya böyle Lamborghini ve motorcuların böyle gittiği bir dağ yolu var. Oraya bir ara yapabiliriz. Nerede? Sutherland'den aşağı doğru böyle ormanlık, çok uzaklara değil de ne derler? Wollongong'a doğru böyle bir yol var aşağıda. Çok güzel, çok virajlı ama bebek yani. Böyle dünyaca meşhur da bir yol var Avustralya'da. Yani dünyanın en uzun hani direkt giden düz Komple yol, Avustralya'yı kavrayını diyorsun, A1'i diyorsun sen. bilmiyor mu? O yola bir çıkıyorsun, Avustralya'yı komple dönüyorsun o yola. Tek bir yol. Hiçbir yere sapmadan. Öyle bir muhabbet var. Ama dediğim gibi o aşağı yol yapabiliriz ve ben bazı gruplarda üyeyim. Daha hiç gitmedim onlarla ama üniversite grupları, araba grupları. Adamlar yol yapıyorlar, harita atıyorlar. Gidip bir yerden, yani sana uyan bir yerden giriyorsun aralarına. Böyle 15-20 araba. Güzel bir hobimiz olmuş oldu. Değil mi? Çalışmaktan şeyden dışında böyle güzel bir uğraş olur yani. Zaten biliyorsun buranın hayatı biraz daha hızlı Koşturmaca bir mı? tempoda gidiyor. Aynen. Ya öğrencilik hayatı biraz sıkıntı. O bitince ve full time çalışıp bir de paran direkt sana kaldığı zaman çok güzel bir hayatı var. Pierre olunca bitiyor yani. İşte. Biliyorsun. Ya PR zaten olay ya. Bizim abi mesela kanka Q5 aldı. Hı hı. 250 euro ödüyor haftalık. Şey mi, sıfır mı aldılar arabayı böyle? Ya Yoksa bayiden aldı ama yine İnsan. sıfır değil yani yenisi değil. anladım. Taksitle. Aynen. Ya burada o çok güzel ya. Bu telefon Bizim telefonla varsa direkt taksitle taksitle her böyle şeyi ya. alabiliyorsun. Ne diyorlar bu yani? önümüzdeki araba? 34. Araba 34. Narlı oldu. Ama GTR değil galiba. Boş ama yine bebek Aynen. yani. Gözleri yetiyor ya. Sıkıştıralım mı bunu? Kaçtı ya. Normale benziyor. GTR değil galiba. Ama yine doldurmuş. Nasıl egzozuna baksan 100 bu. Aynen. Skyline ya. Yok ötesi yani. Boşu bile güzel. Valla dediğin o muhabbeti yapak kanka. Yola çıkalım ya. Süper oldu. Bir hafta sonu. Mangal da yaparız, var bende mangal. O net zaten ya. Ya yalan yok, ben buraya geldim çok fazla Türk arkadaş yapmadım. Sebebi de ilk zamanlar İngilizceme ağırlık vermek. Çünkü benim kendi arkadaşlarım Türkçeden başka dil kullanmıyorlar. Adam İngilizce okuluna gidiyor. Ya diyorum İngilizce konuşacak, kendimizi geliştirek, yok. Onlar da gidince ben de Sutherland'e taşındım. Hiç yoktu zaten Türk arkadaş. En azından dedik dili bir bitirelim de ondan sonra yapacağımızı yapalım. Ben onun çok güzel bir yöntemini buldum abi. Direkt bir Tobacco Shop'a çalışmaya girdim. Efsane muhabbetler elde ettim zaten. Değil mi? Genelde böyle buranın yerleriyle daha fazla konuştum. Aksanları özellikle daha iyi anlamaya başladım onları. Nasıl diyorlar Mert ilk girişte? How are you Jen? How are you man? Cheers brother. Abi güzel ya. Çok Burada- heyecanlı konuşuyorlar ya. Gözler böyle fal taşı Ya gibi o açık çok böyle. güzel ama şöyle bir şey var. Adam geliyor anasını, adam enerjisiyle geliyor sana mesela. Direkt böyle muhabbet sohbeti bağlayabiliyorsun. Türkiye'de adama selam veriyorsun. Selamına dönmüyor. Adamın başka dertleri var. Bir şey de diyemiyorsun. Abi Yani- adam dertten kederden kafayı Kederden. kaldıramıyor zaten. Buradaki insanlar harbi çok rahat ya. İşte Bak- sörfe gideyim rahat takılayım. Değil mi? Adamlarda hobi şeyi çok fazla var aslında. Ama o esnaf muhabbetini de burada bulamıyorsun abi. Ya aynen. Bence Ama bitmiş ya. Ben bak sana onu gittiğimde bulduğun var zaman ya. çok iyi hissediyorsun. O Evet. 10 numara esnaf muhabbeti, ya ne güzel adam diyorsun ama her zaman da bulamamak Aynen. şey. Burada mesela herkesle o muhabbeti kurabiliyorsun yani. Havadan sudan bahsedebiliyorsun. Siyasete girmiyor o konu, anladın mı? Aynen. Abi- Sonu siyasete girmiyor Ya gerçekten. 2 senedir bak aynı iş yerinde çalışıyorum. Adam oy kullanmaya gidiyor. Kime veriyorsun diyorum. Bilmiyorum diyor. Umurlarında değil yani. Bizim çocuklar da bana diyorlar Commodore al, Commodore al diye de. Yok abi ya. Ben Holden'ı aldım. Senden de bir Ford beklentim var abi. Ya ben zaten Ford'u daha çok seven Bir adamım. kardeşlik sürüşü yapalım burada. Evet. Sydney'e bir ders olsun. Subaru'yu bırakabilirsem sanmıyorum ama Subaru'yu. Holden Truck çok iyi ya. Holden. Şu basık olanlar var ya yere. Yut diyorsun değil mi? Öyle Aynen Holden Yut. otomobil ama arkalar böyle şey. Şunda bir not düşelim arkadaşlar da öğrensin. Herhangi birinin adı Arapçaysa veya hani Lübnanlıysa Lebeniyiz. sakın arkadaşlar. Değil mi? Kesinlikle. Sakın Arabayı- ne ama yani? Araba alım satım falan mı? Abi Mazda 3 aldım onlardan. Mazda 3 sedan 2 motor. Çok güzel bir arabaydı. Yarım saat sonra engine light yandı. Motor ışığı yandı. Adamı aradım geri.
Abi dedim böyle engine light yandı dedim. Cause no problem. dedim. Gel, no problem. You What- can drive. What do you mean lan dedim. Adam sadece şey diyor ya, hiçbir sıkıntı yok. Doesn't affect your driving. Ha, ışık yanar sadece. Abi Onlar da ya. zaten silip öyle satıyorlar arabayı zaten. Where is our brothership diyorum ya. Ya Allah. Arabayı alana kadardı ya. Adam zaten arabaya böyle binmeden önce şey diyor böyle. İnşallah maşallah diyor böyle. Galiba O şeyi diyorum bu kullanıyor. dindar adam. Ha, Bir şey yok olmaz abi. herhalde bundan. Yaşı da var zaten. O arabaya bir bindik. Bunlar öpücük lafları inşallah maşallah. Hazreti İsa heykeli mi dersin? Ne Allah bileyim Allah. Meryem Ana kolyesi mi dersin? Bütün her şeyi vardı arabada. Ya dedim sen inşallah maşallah kullanıyorsun. Nasıl olacak bu iş dedim. Lübnizler kullanıyor böyle. Ha bir de biliyormuş yani, anladın mı? Söylemiyor sana. Adam her şeyi biliyor da işte ne derler burada hani o tokat ye ye. Değil mi? Herkes öğrenmiş artık o işi. Senin arabayı da yüklüyoruz. Evet. Hava filtresi falan değiştirmeyi düşünüyor musun? Ya bonet alıp al işte bir şey alsın hemen şurada. Evo'ymuş ya. Bunlar da çok güzel ya. Bunların vagonları da varmış mesela, Türkiye'de bilmiyorduk. Güzel araba. Çok Niyetim yakışıklı. var da bilmiyorum ya. Ben bir ara drift arabası falan da düşündüm de. Okulun bitmesi lazım. Çünkü uğraşabilirim bundan sonra. Ya bir de tutuklanmaya göze alıyorsan. Değil mi? Ya Çok- ama yok, illegal yani legal yapacaksın. Benim için arkadaş çevresi var. Onlar da biliyorlar. Pistlere falan gidiyorlar. Birkaç kere ben de gittim. Onlarla takılacaksın. Ya öyle bir şey varsa drift arabası Piste falan bize de öyle yazsın. diyorlar. Yazar aynen. Abi piste falan da ödüyorlar. Nasıl? Ya piste falan da Piste ödüyor. ücret ödüyorlar ya. 150-200 dolar ödüyorlar bir etkinlik için. Yani Artı arabadan da bir 150 dolar bırakıyorsun. vallahi bilmiyorum artık. Piste Ama çıkıyor. herkes mekanik falan, çevren olduğu zaman iş çözüyorsun yani. Bir sıkıntın olduğu zaman adamlar hemen hallederler, yaparlar. Hiç burada benzin fiyatlarını çektin mi? Hiç çekmedim de 2 falan zaten yani maksimum. Ama 1.80'e de 98 şey alıyorsun yani. Ya büyük farklar var zaten 198 olarak gösteriyor. Yani Aynen. 1.98 değil de. Farkları centle şey yapıyor. Değil mi? Ucuz ya, hep fulluyorum kardeşim. Türkiye'de hala 50 liralık alıyorum ben. Ya zam gelmiş ben de hep 20 liralık alıyorum. Kanka bak ama şu şey farkını da gördüm ben. Bu 7-Eleven de çok pahalı. Genel olarak evet. Orası pahalı, niye anlamadım. Geçen 2.30'dan falan aldım. Sonra başka yerde bir gördüm 1.80'e buldum yani. Aynı 98 oktan. çok büyük farklar var. Bak benim aklımda bir muhabbet daha var. Ben gitmeyi düşünüyorum. Bu Mount Panorama'yı biliyor musun? Hayır. Avustralya pisti. 3 saat uzaklıkta. Ben buraya gelmeden önce simulation racing yapıyordum böyle. Simülasyonda oynuyordum. Canberra'da mı? Yo bizim şeyde. Ya Canberra yok. Yine Sydney'de. 3 saat 2 yere gidiyorsun. Parramatta'yı falan geçiyorsun. Tam yerini bilmiyorum. Baturs'u biliyor musun? Neresi? Baturs. Evet. Baturs zaten. Yarış pistleri falan var orada. Bir tane Mount Panorama diye bayağı kült bir pisti var. Ve pistte kendi arabanı kullanabiliyorsun. Burada Melbourne taraflarına gittiğinde Formula pist 1 var mi? orada da bir tane. Aynen. Şeyi fark edeceksin. Herkes Toprak Razgatlı olduğunu tanıyor. Allah Allah, MotoGP Herkes. değil mi? Burada MotoGP muhabbeti de var ya. Evet. Dediğim gibi bak, oraya gidersek orada pistte kullanabiliyorsun. Pistte araba kullanabiliriz bu arada. Vallahi öyle güzel. Arkadaşım Insignia. Türkiye'den Opel olarak bildiğiniz. Burada Holden marka Insignia ile bir takıldık. Straight Pipe var. Güzel araba. Biz de işte Avustralya'da böyle araba çevresi yaparsak biz de belki turlarız, bir yerlere gideriz. Güzel oldu Mert'cim ya. Sağ ol. İyi oldu geldiğimiz. Hoş. İyi ki geldin abi. İyi ki geldin. Gördün. Sen de içine sindiyse. Güzel, arabayı bir yıka bir bak. Aynen. Sonra sana belki bir jant falan çözeriz ya, jant lastik. Bir yıkayayım ya. Yıka. Arabayı yıkamaya gidelim ya. Vallahi Ben geçen bir yere gittim, 45 dolar verdim. Üzerine afiyet. Rezalet yıkadılar arabayı Evet, ya. yıkadılar. Şimdi Maskot'ta bir yerdi. İç dış ama içeri bir tane adam şey bile koymamış. Emirhan biliyor Koku bile. yıkama yeri. Nere bura? Ben genelde kendim yapıyorum. Ben de o American yapıyordum Petrol var. Sutherland'de. Gelince dedim şey yapayım da. Ne kadar ödüyorsun? 6 dolar falan mı? Şöyle 3 dakikası mı ne oluyor onların herhalde? ben 14 dolara çıkıyorum. 14 dolar. İyi, güzel ya. Ya Olmadı bazı bir ara yerlerde yıkarız öyle zaten- komple, beraber gideriz oraya. Bazı yerlerde 30 dolar tutuyor. Ondan sonra diyorsun ki yani kendi yıkamanın bir Değil anlamı mi? yok. Ya güzel yapsalar yine iyi valla. Var benim bir arkadaş çalışıyor yıkama. Daha gitmedim yanına. Belki onun yanına uğrarım. Ben de burada çalışıyorum. Öyle güzel bir gün geçirdik. Yine Türk arkadaşlar edindim burada. Yarış kültürü falan. Belki beraber de gazlarız bazen. Öyle kapatayım o zaman videoyu. They be proud of this. Been a decade in the game, ain't do no sucker shit. I've been riding my own lane and I've been true to this.